Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sahadayız ve yeni bir yerden ısıtma projesine başlıyoruz. Uygulamanın en kritik aşamalarından biri olan kenar yalıtım bandı döşemesiyle işe koyulduk. Isı kaybını önlemek için bandımızı çekiyor, zımba tabancasıyla hızlıca sabitliyoruz. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız detaylara geçelim. Arkadaşlar, şu an projemizin en önemli safhasındayız. Zemin izolasyonu. Kullandığımız straforlar sıradan köpük değil, 60-120 mm ebatlarında, uygulama kolaylığı sağlayan özel plakalar. Teknik detaylara boğulmadan söyleyeyim. 2 mm et kalınlığı var ama üzerindeki topuklarla beraber 5 cm'lik bir koruma kalkanı oluşturuyoruz. En kritik nokta ise 30 densite yoğunluk. Bu yoğunluk hem ısıyı aşağı kaçırmaz hem de üzerine basıldığında esneme yapmaz. Plakaları dizerken fark etmişsinizdir, birbirine geçme, kilit sistemleri var. Bu sistem sayesinde şap döküldüğünde çimentolu suyun straforun altına sızmasını engelliyoruz. Eğer sızma olursa orada bir ısı köprüsü oluşur ve verim düşer. Biz burada milimetrik çalışıyoruz. Boşluk kalan yerleri parçalarla tam kapatıyoruz ki zemin tamamen kemik gibi olsun. Piyasada daha düşük yoğunluklu ürünler görebilirsiniz ama biz teknik uygulama kanalımızda her zaman kaliteyi savunuyoruz. 30 densite, yerden ısıtma borusunun içindeki suyun sıcaklığına ve üzerine gelecek hareketli yüklere karşı en dirençli seviyedir. Strafor çökerse boru kasar, boru kasarsa sistemde sorun yaşarsınız. O yüzden zeminde kaliteden kaçmıyoruz. Görüyorsunuz, kenarlara geldiğimizde straforları nasıl kestiğimizi ve kenar bandıyla nasıl bütünleştirdiğimizi. Salyangoz dizilim yapacağımız için straforun topuk aralıkları bize rehberlik ediyor. Bu straforlar sayesinde boruları 5 cm ve katları olacak şekilde, yani projenin gerektirdiği aralıklarla genelde 15 veya 20 cm kusursuz bir şekilde dizebileceğiz. Siz de kendi projelerinizde hangi malzemeyi kullanacağınızı merak ediyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Straforun kalitesi üzerine atılacak şapın ömrünü bile belirler. Şimdi ben bu koca alanı tek tek sabırla döşemeye devam ediyorum. İşçilikteki titizliği görüyorsunuz. Her plaka bir sonrakinin sigortasıdır. Uygulamanın uzun ömürlü olması için U-Clips'lerin strafora tutunma gücü çok önemli. 30 densite yoğunluk burada devreye giriyor. Eğer yumuşak bir strafor seçerseniz, borunun gerginliğiyle o U-Clips'ler yerinden çıkar. Biz burada her klipsi adeta zemine kilitliyoruz ki şap aşamasında hiçbir boru yukarı kalkmasın, kod farkı oluşmasın.
Straforların üzerindeki bu topuklu yapı bize borulama aşamasında büyük kolaylık sağlayacak. Boruları kaç santim arayla döşeyeceğimizi 15-20 cm gibi bu topuklar sayesinde milimetrik ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi straforları döşerken aslında videonun devamında göreceğiniz o kusursuz boru estetiğinin temelini atıyoruz. Şimdi strafor serimin kalan kısmını, köşe dönüşlerini ve zeminin nasıl bütünleştiğini biraz sessizce izleyelim. İşçilikteki detaylara, plakaların birbirine nasıl kilitlendiğine dikkat edin. Hemen ardından en sevdiğiniz bölüme, yani o meşhur borulama aşamasına geçeceğiz. Ben şimdi alanın tamamını bu titizlikle bitiriyorum. Buyurun, strafor seriminin finalini hep beraber izleyelim. Birazdan borulama için tekrar buradayım. Burada çok kritik bir noktaya parmak basmamız gerekiyor. Üzerine atılacak şapın kalınlığı. Yerden ısıtma sistemlerinde ideal verimi yakalamak için boru üzerindeki şap payının 4 santimi geçmemesi şart. Eğer şap gereğinden kalın olursa ısının yüzeye çıkma süresi uzar ve bu da size yakıt sarfiyatı olarak geri döner. Biz tüm hazırlığımızı bu 4 santimlik ideal ölçüyü koruyacak şekilde tamamladık. Uygulamalarımızda her zaman teknik doğruları paylaşmaya özen gösteriyoruz. Eğer siz de bu tarz teknik detayları faydalı buluyorsanız, kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sizin etkileşimleriniz bu tarz eğitici içeriklerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında sorabilir, sistemin farklı aşamaları için kanalımdaki diğer videolara da göz atabilirsiniz. Şimdi sahadaki o titiz çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim.
Ve işte videonun en can alıcı noktasına, borulama aşamasına geldik. Burada uyguladığımız sistemin matematiği çok hassas. Öncelikle şunu belirteyim, projelerimizde salyangoz sistemi, helezon dizilim kullanıyoruz. Neden mi? Çünkü bu sistemde gidiş ve dönüş boruları yan yana ilerler. Böylece zeminin her noktasında homojen bir ısı dağılımı sağlarız. Ayak bastığınız her yer aynı sıcaklıkta olur. Teknik bir detay verelim. Verimliliği korumak adına hiçbir hat uzunluğunu 80 metrenin üzerine çıkarmıyoruz. Eğer hat uzunluğu 80 metreyi geçerse sirkülasyon pompası zorlanır ve hattın sonunda ısı kaybı kaçınılmaz olur. Biz burada her odayı ideal metrajlarda bölerek kolektöre ulaştırıyoruz. Hesabımızı merak edenler için burada 1 metrekareye ortalama 7 metre boru döşüyoruz. Ama dikkat edin, her yer standart değil. Özellikle ısı kaybının en yüksek olduğu cam kenarlarında sıklaştırma yapıyoruz. Dış cepheye yakın yerlerde boru aralıklarını daraltarak soğuk hava girişini daha temelde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi her bir kıvrım, her bir U-clips profesyonel bir teknik uygulamayla zemine işleniyor. Döşeme işlemimizi tamamladık. Şimdi dışarıdan içeriye doğru baktığımızda sistemin o kusursuz simetrisini ve hatların düzenini görebiliyorsunuz. Tüm alanı kontrol ettik. Hiçbir açık nokta bırakmadık. Sistemin kalbi olan dedi ayarlı kolektörümüzün bağlantılarını da bitirdik ve sızdırmazlık testimize geçtik. Şu an sisteme tam 4 ile 4,5 bar aralığında su bastık. Şaft dökülene kadar bu basınç altında kalacak ki her şeyin sapasağlam olduğundan emin olun. Bir projenin daha sonuna geldik. Yerden ısıtma ve teknik uygulamalar hakkında daha fazla detay öğrenmek isterseniz kanalımdaki diğer videolarımı da mutlaka izleyin. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Yeni projelerde ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.